Sailing Mia'dan hepinize merhaba. Bu bölümde yeni sezona merhaba demek için temizlik işlerine girişiyoruz. Ayrıca bozulan akülerimizin yerine gelecek olan yeni akü bankamızın tasarımına başlıyoruz. 2022 sezonundan herkese tekrar merhaba. İkinci sezonun ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bu sezon bazı kararlar aldık. Geçen sezon sizden gelen yorumları dinledik. Bu sene biraz daha sade, biraz daha olduğu gibi bir içerik oluşturmaya çalışacağız. Yaşananları minimum düzenlemeyle olabildiğince yalın bir şekilde paylaşmaya çalışacağız. Bu da ilk videomuz böyle olsun. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Yorumlardan bölümü izledikten sonra bizle paylaşırsanız çok kıymetli olacak. Kameramızı değiştirdik. Sanırım biraz görüntü kalitemiz bu sezon iyileşecek. Şimdi 23 Nisan günü tekneye geldik. Bu sezon pek tekneye uğrayamadık. Çünkü Mia'nın gözünde, kedimizin gözünde bir rahatsızlık vardı. Üçüncü göz kapağıyla ilgili bir sorun oldu. O da korneasında ülsere sebep oldu. Biz de işte çok sık damlatıyorduk. Bırakıp gelemedik. Onu da getiremedik. Neredeyse hiç uğramamış gibiyiz yani bütün kış tekneye. Evet. Teknenin hali o yüzden biraz facia. Bu sene artık brandalarımız yaşı belli değil. İlk tekneyi aldığımızda 2016 senesinden beri aynı brandalar var. Biz de her sene öbür sene yaparız falan dedik. Çok iyi durumda gözüküyorlar şu an. Yani en azından kötü durumda gözükmüyorlar ama maalesef artık su geçirmeme özelliklerini kaybettiler. Şu cam kapakları diktirmiştik. Bunların çok faydasını gördük. Camları biliyorsunuz sprey ıtları değişebiliyor. Bu sayede tabii şu an çok kirli. Temizlenince yine fena bir duruma gelmiyor. Camların ömrünü çok uzattık. Burası da havuzluğumuz. Evet, esas kir burada birikmiş zaten. Evet. Tikler, yastıkların olduğu bölümler çok kötü durumda değil. Yani genel olarak aslında çok kötü durumda değil. Hızlıca toparlarım diye düşünüyorum. Kromlarımız fena paslanmış. Turgut'ta kuzeye açık olduğu için ve bu sene çok fırtına olduğu için çok deniz suyu kalkmış ve maalesef kromlarımız sonradan yaptırdığımız özellikle kısım ciddi paslanmış. Ama krom müdürümüz bu işin uzmanı. Ay, ağlamak istiyorum. Kötüymüş gerçekten. Geçen sene kullandığımız bir malzeme vardı. Belki onun sayesinde çok hızlı iyi konuma getirip sonra da birkaç silmede O evet. çıkartabilir. Güç harcamadan silinmesini sağlıyor kromların. Çok bastırmaya gerek kalmıyor. Göstermiştik bir bölümde. Gene onunla başlarız. Bir parlatırız, sonra bakarız. İçeride her yerde. Aküden bahset. Aküyü nasıl bulduk onu anlat. Evet. Geçen sezondan beri bizi izleyenler geçen 2021 sezonunda bir akü kaynaması sorunu yaşadığımızı hatırlayacaklardır. Onunla ilgili bölüm var. Onun da linkini size paylaşırım. Onun benzeri bir durum yaşadık. Tekneye dün akşam geldiğimizde akülerden bir tanesinin kayladığını fark ettik ve bertaraf ettik. Şimdi ufukta çok sıkı bir masraf bekliyor bizi. Euro 16, dolar 15. Bütün akü bankasını yenilememiz gerekiyor. Evet. Bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Bunun yanında güzel şeyler de var. Çapamızı değiştiriyoruz. Yerli bir üretici olan, birçoğunuzun da bu kanalı takip ediyorsanız, videoyu izliyorsanız duyduğunuzu düşündüğüm Wedge markası var. Bu tamamen ayrı videonun konusu olacak ama çok güzel bir çapa, çok gerçekten de sanat eseri bence. Sezon ilk videosu için ve kahve içmemiş bir kaptan için ne kadar çok konuştum değil mi? Yeni konsept bu. Daha yalın, daha çok biz bize, daha az edit. Umarım hoşunuza gider. Böyle başlamış oldum. Tuna, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Artık temizliğe başlayalım hadi. Evet dostlar, bir başka gün Mia'da temizlik bakım işleri devam ediyor. Tuna Kaptan doğum gününde buraya bir Yahoo sesi koyalım. Tuna Kaptan'ın doğum günü bugün 22 yaşına girdi. Evet. Ama tekne işleri doğum gününü beklemiyor. Evet. O yüzden krom parlatıyoruz. Krom parlatmada gerçekten hiç güç harcamadan, kolunuzu bastırmanıza gerek kalmadan, efor sarf etmeden ıslak bir süngerle paslı kromu uyguluyorsunuz ve krom parıl parıl oluyor. Ve bir taraftan da kendi işlerimizi fazla hızlı ilerleyemiyorken bu güzel kızın bakım tarihi yaklaşıyor. Ayın 3'ünde yola çıkacağız. Yapılacak listemiz bayağı uzun. Motor bakımları, jeneratör bakımları, ufak onarımlar, Copper Coat en önemlisi. Admiral'in bakımındaki Copper Coat uygulaması da bütün doğru bilinen yanlışlara ve Copper Coat ile ilgili başka detaylara değinmek istiyorum. Mia'dan şimdilik böyle. Hepinize sevgiler.
Sezonun olmazsa olmaz zamanlarından bir tanesinin başındayız. Tik bakımı. Şu anki durumları bu. Sadece bir yıkama yaptım. Geldiğimizde çok daha kötü durumdaydı. Şimdi ufak ufak başlıyorum temizlemeye. Özellikle bu arka taraf karşıdan gelen deniz sebebiyle ve havaya açık olması sebebiyle en çok kirlenen kısım oluyor. Sezonda minderlerle beraber kullandığımız için bu bölgelerde çok fazla havayla ve deniz tuzuyla teması olmadığı için az kirleniyor. Havuzluk zemini de yine kışın eski bir temiz olduğu ve sökmediğim için bir nebze korunaklı kalıyor. Buradaki raylarımızın az önce Tik Cleaner'la temizliğini yaptım. Bu sene enteresan bir değişiklik yapıyorum. Ben normalde 2017 senesinden beri Tik Bonder ürünleri kullanıyorum. Fakat bu sene farklı bir ürün kullanacağım. Normalde Tik Bonder'ın sonuçlarından gayet memnunum. Fakat yerli ve diğer ürünlerini kullanmaktan çok memnun oldum. Prolux firmasının ürünlerini bu sene bir denemek istiyorum. Onların ürünlerini bir sonuçlarını görmek istiyorum. O yüzden bu sene Tik ve güverte bakımımız Prolux firmasına emanet. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şu anki tiklerimizin durumu bu. Buralar iyice artık doğanın etkilerine açık kalan yerler. En çok ilgi alakayı da buraları isteyecekler. İlk turdan sonra sadece Prolux'un Cleaner ürünüyle temizlik yaptıktan sonra seninki halini görmüştünüz. Geldiğimiz nokta bu. Gördüğünüz üzere bu tikin kendi rengi değil. Tikler normalde çok açık renkli. Şu ahşap sopaya referans alabilirsiniz. Tik değil ama ona benzer bir rengi var. Şimdi Brightener denilen, yani tikin rengini koruyan, daha doğrusu eski haline getiren Color Restorer diye geçiyor bu ürünler. Ürününü kullanacağız. Bakalım onda da Cleaner'da aldığımız kadar iyi bir sonuç alacak mıyız? Bu arada ürünleri böyle sprey kaplarına koyup uyguluyorum. Ürünlerin orijinal kapları tabii ki bunlar değil. Evet. Tikin rengi yavaş yavaş açılmaya başladı bile. Kısa bir süre bekletiyorum. Az sonra bol suyla durulayacağım. Ama sanırım öncesi sonrasını görmüş oldunuz. Az önce gayet ölü olan bu ağaçlarımız çok kısa ve hızlı çalışmayla, doğru malzemelerle hem ağaca zarar vermeden hem doğaya zarar vermeden çabucak kendine geldi. Bundan sonraki aşama bol suyla durulama, sonra da kemik gibi kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra da sealer uygulayacağız. Bu yaptığımız temizliğin uzun süre dayanması için tikin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturacağız. Bu sene Prolux'un tik temizleme malzemelerini kullandım. Ben susayım, görüntü konuşsun. Buranın halini hatırlıyorsunuz. Şimdi pırıl pırıl oldu. Çok iyi sonuç aldığımızı düşünüyorum. Havuzluk tikleri kaldı. Ama gerçekten de pırıl pırıl oldular. Yarın tamamen kururlarsa, güneş güzel işini yaparsa bunların sealer'larını süreceğiz. Ertesi günden merhaba. Kapalı bir havaya uyandık. Sabah da biraz yağış vardı. Ama havuzluk tiklerini yapmam lazım. Yarın Amel'le yola çıkıyorum. Transferini yapacağız Eduardo ile beraber. Havuzluğu temiz bırakmak istiyorum. Tunetik işlerini bitirmek istiyorum. Ama bu hava pek buna müsaade edecek gibi değil. Dün temizliğini yaptığım tikler sabah biraz çöl kumlu yağmur aldı gibi gözüküyor ama yine de fena değil. Aslında planım bugün onları, evet maalesef çöl kumu yağmış. Nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabiliriz. Yapacak bir şey yok. Sealer yapmadan önce bir kez daha yıkayacağız. Aslında çok güzel kurumuşlar. Güneşli bir gün olsaydı bugün sealer'ları da sürecektim. Ve bu işi bitirecektim ama işte hava durumu her zaman bizim planlarımıza uymuyor. Yapacak bir şey yok. Bugün şimdi tik bakımına devam edeceğiz. İlk önce Cleaner'la tertemiz yapacağız burayı. Sonra Brightener'la rengini düzenleyeceğiz. Orada bırakacağız.
sealer süremeyeceğiz hava koşullarından ve bugün kuruma imkanı olmadığından dolayı. O zaman güzel bir time lapse yapalım. Bu bölgenin temizliğini ve rengin açılma işlemini sizinle paylaşayım. Yardım geldi. İşler hızlandı. Evet. Desteğe geldim. Evet. Buraya şimdi şey yaptım. Cleaner yaptım. Su tutuyorum. Bakalım ne olmuş. Nasıl? Vallahi Fransızca'da bir laf vardır. Jötem. Cillop gibi. Jötem. Tikler. Tiklerimizi seviyoruz. Evet, aşk yaşıyor çeviri. Burası şimdi brightener yapılmış hali. Şurası daha yapılmamış hali. Buraların hem cleanerları hem brightenerları yapıldı. Şimdi beraber bakalım. Kötü havayı yine değerlendirdik. Deri kurtup sealer süremeyeceğiz belki ama Tuna Kaptan'ın yardıma yetişmesiyle işlerimiz beklediğimden çok çok daha hızlı tamamlandı. Göster göster. Tuna Kaptan'a yaptığın eziyeti YouTube'daki izleyicilerine de göster. Bana bununla bütün havuzluktaki tikleri fırçalattı arkadaşlar. Ha? Evet, biraz ekipman eksikliğimiz olduğu doğrudur. Kendime birazcık daha bir tık daha büyük bir fırça aldım. Ben şununla çalıştım. Kıyaslayalım. Bak, boyut göster, boyut. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sendeki o profesyonel tik bakım fırçası. Mutlaka, mutlaka öyledir. Bendeki halı fırçası bildiğin Hı hı. halı fırçası. Profesyonel bile değil. Neyse bitirdik ya. Güzel Sonuç oldu. güzel oldu. Evet, içimize sindi. Şimdi hakikaten bu havada niye böyle bir şey yaptık? 10 gün boyunca ben Amel'in bakımlarıyla ilgileniyor olacağım için tekneyi havuzun oturabilir hale getirmek istedik beraberce. Tuna tek başına uğraşmasın diye. Beraber hallettik. Orada bugün bu hava Afrika kumu getirdi. Maalesef öyle bir durum oldu. Tekneyi tamamen temizlemediğimize şükrediyoruz. Hatta şuradan çok net gösterebilirim. Ama ben kromları parlatmıştım. Evet. Tekrar çamur yağdı. Yağın, burası tüm tertemizdi. Yağın nesne bu. Oraya beni yıka yazalım. Bir de burada böyle birisi var. Devamlı bu işlerin arasında çıkmak isteyen bir yaramaz bücür. Tatlım. Şımarık. Şimdilik böyle. Sırada ne var inanın bilmiyorum. Şimdi biraz ayaklarımızı uzatıp dinlenmek var sırada bence. Yorulduk. Bir kahve Yorulduk. koyalım. Aynen. Ben hak ettim. Evet. Alkışlar. Bir alkış alalım Tuna için. Sevgiler. Teknemizdeki akülerimizin kaynaması sebebiyle şimdi Tuna ile oturduk. Neler alabileceğimizi inceliyoruz. Fiyat teklifleri aldık. Onların özelliklerini karşılaştırıyoruz. Yerimizin uygun olup olmadığına bakıyoruz teknemizdeki. Nasıl gidiyor Tuna? Pahalı. 2017 senesinde 4 tane aküyü 8.000 liraya falan almışız galiba. Şimdi o fiyata bir taneyi ya alamıyoruz ya zor alıyoruz. Ekonominin geldiği durum. Aynen. 1/4 Ülkemizin. oranda küçülmüşüz maalesef. Şimdi seçeneklerimiz şöyle. Bozulan akülerimiz Excite'ın ES1350, 1350 modelleriydi. Bunlar 120 amper saat güce sahiplerdi. Jel tipi akülerde. Bunlardan aslında biz memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Yani 5 sezon bu aküler bize, biz de yılın 8 ayını yaklaşık denizde geçiren insanlar olarak iyi hizmet verdiler. Yoğun kullanıyoruz çünkü. Akülerin biliyorsunuz yaşam sürelerini belirleyen en büyük kriterlerden bir tanesi şarj ve deşarj aralıkları. Ortam ısısı çok önemli. Şarj kalitesi, şarj yaptığınız cihazın kalitesi çok önemli. Ve sonuçta 5 sene kullandık. Şimdi tekrar jel mi kullanalım yoksa AGM mi kullanalım? Bunun kararsızlığını yaşıyoruz. Buradaki belirleyici olacak olan kararımızdaki şey de biliyorsunuz motordan da motor alternatör üzerinden de akülerimizi şarj ediyoruz. Ve alternatörün sağladığı akım düzensiz bir akım. Yani yüksek voltaj, yüksek amperlerde hareketli bir enerji girişi sağlanıyor akülere. Bunu regüle etmezseniz battery to battery charger denilen cihazlar var. Aküden gelen akımı düzenli hale getiren, nasıl solardan gelen akımı düzenli hale getiriyoruz. Alternatörden gelen akımı da düzenli hale getiren cihazlar var. Biz
akü sistemimizi kurarken jel kullanmamıza rağmen bunu ihmal ettik. Bunu belki yapsaydık akülerimizin ömrü 1 sezon 2 sezon daha uzun olabilirdi. Bunu garanti etmek mümkün değil. Şimdi acaba diyoruz AGM kullanalım, bu cihazı da almayalım. Tekrar yani bir masraftan daha kaçınalım. AGM bu konuda biraz daha anlayışlı bir akü tipi. Bu cihaza ihtiyaç duymayacağımızı düşünüyoruz. Bir yandan şöyle bir ölçeklendirdik. Bizim mevcut akü bankamızın yerine uyacak mı uymayacak mı onun çalışmasını yapıyoruz. Bakıyoruz. Durumlar böyle. Ya, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Mia damla yapılmasını bekliyor. Ben ona bir Evet. damla yapayım. Mia'nın gözünü de merak ediyorsanız şu an bize göre sol taraftaki gözü bu iyileşmiş, bir hayli iyileşmiş hali. Ama geçtiğimiz Aralık ayından beri bizi bayağı uğraştırıyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde dünyanın en özel yelkenli teknelerinden bir tanesi olan Amel Süper Maramo ile Marmaris'e seyir yapıyoruz. Önümüzde uzun ve yorucu bir bakım serüveni var. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mia'dan hepinize sevgiler. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Mia teknesinden, denizlerden sevgiler.